Merhaba, Ceren Duman ben. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kalçanızı nasıl şekillendireceğinizden, spor yaparken nasıl beslenmeniz gerektiğini, süt ürünleri şişkinlik yapar mı ya bu soruların cevabına hepsine toptan bir cevap vereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ne yaparsam yapayım kalçamı büyütemiyorum diyorsunuz. Kalçamı büyüteceğim derken üst bacaklarımı büyütüyorum diyorsunuz. Sizin büyümekten kastınız ne bilmiyorum ama kalçanızı kesinlikle şekillendirebilirsiniz. Eğer sağlıklı bir diz ekleminiz varsa, eğer antrenmanlardan sonra yeteri kadar esniyorsanız bunların hepsi mümkün. Tabii ki de ağırlık kullanarak, tabii ki de direnç bandları kullanarak şekilli ve biçimli bacaklara ve aynı zamanda biçimli, daha yukarıda duran, daha istediğimiz gibi kalçalara sahip olmak mümkün. Büyük kalça deyince aklınıza gelen bunlar mı? Onlar değil. Aslında çok basit. Birkaç tane tekniği var ve hemen anlatıyorum. Önce güzel bir adımlama rica edeceğim sizden. Daha sonra topuklarınızı birer santim dışarı almanızı. İç bacaklar yani dizler içe doğru döndüğünde kalçanızı sıkıp şöyle dimdik güzel bir duruş istiyorum. Eğer ağırlık kullanırsanız kalçanızın büyümeme ihtimali yok. Dizleriniz sağlamsa haydi başlayalım. Yani karnımı çok iyi sıktım ve ellerimi şöyle göğüs hizasına kadar getirdim. Daha sonra ağırlıkla birlikte aşağı doğru iniyorum. İnerken ne yaparsanız yapın bacak kaslarınız zaten %70-%80 oranda çalışacak. Ama biraz kalça hedefliyorsak eğer lütfen geriden ve kalçadan topukları kuvvetli basarak karnı içeri alarak kendinizi geriye doğru hareket etmeye başlayalım lütfen. Her yukarı kalktığında güçlü nefes ver ve çıkarken topuğumu basarak çıkıyor olmam gerekiyor. Güçlü bir çıkış istiyorum. Nasıl iniyorsak konsantre olmuş bir şekilde dizler karşıya bakarak aynı şekilde çıkıyor olmamız en az hareketi yapmak kadar önemli. Spor yapıyorum ama nasıl beslenmem gerektiğini bilmiyorum Ceren. Lütfen beni aydınlatır mısın? Aydınlatayım. Spor yapıyorsanız genel olarak zaten protein bazlı besleniyor olmanız gerekiyor. Bu beslenmede biraz daha karbonhidratı azaltıp ama daha kaliteli bir karbonhidrata çevirip yani biraz daha lif içerikli dediğimiz karbonhidratı tüketmeye çalışıp aslında genel olarak bir sporcu beslenmesine uyum sağlamış olursunuz. Bunları çeşitlendirmem gerekirse karbonhidratı azaltmaktan kasıt ne Ceren? Ekmeği mi keseyim? Yo, ekmek de yiyebilirsiniz aralarda ama kara buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Siyez unundan yapılmış bir ekmek yiyebilirsiniz. Ekşi mayalı, özellikle kızartılmış ekmeklerden yiyebilirsiniz. Ya da bunları glutensiz yulaf, işte yine kara buğday patlağından yapılmış olan granolalara çevirebilirsiniz. Yine aktif olarak illa karbonhidratı tamamen kesin gibi bir iddiam asla yok ki ben de zaten sabahları bu tarz şeyler tüketiyorum. Onun haricinde akşamları dikkat etmem gerekiyor. Erken yemeği tabii ki de onu zaten daha sonra da konuşuruz. Bence çok erken yemek gerekiyor. Yemeği ne kadar erken kesersek o kadar iyi. Önemli olan sadece erken yemek de değil, akşam yemeklerine tok kalmanız için protein, temiz protein dediğimiz daha çok bu balıkları, işte ne bileyim hindi olabilir. Ben artık çok tavuk tüketmiyorum. Bu tarz böyle eti ekleyebileceğiniz eğer böyle bir veganlık, vejeteryanlık durumu varsa daha çok baklagilleri içine ekleyebileceğiniz bir beslenme tarzı uygun olacaktır. Sporun öncesinde ve sonrasında ne yemeliyim peki ben? Tok karnı spora ben çok karşıyım. Özellikle pilates gibi bir yani daha doğrusu kor bölgenizi iyice tutmanız gereken bence her hareketli sporda zaten kor bölgenizi iyi tutmanız gerekiyor ama böyle bir şey özellikle pilateste varsa ben aç karnı sporu tercih ederim. Bu aç karnı spor dediğimde ne var? Mesela aç karnı dediğinizde sizi bayıltacak kadar bir açlıktan tabii ki de bahsetmiyorum. Mesela antrenmanı sabah çok erken Hindistan cevizi yağlı kahveyi tüketebilirsiniz. Kahve çünkü enerji verir bu tarz durumlarda. Ya da kuru yemiş tüketmek istiyorsanız pardon ama sayıyla. İşte badem 8 tane, fındık yiyecekseniz 6 tane gibi onları sayıp ağzınıza bir şeyler atıp gelebilirsiniz. Ama şuradaki sofradan kalktım spora geleyim derseniz o zaman yüksek ihtimalle hareket kabiliyetiniz düşer. Yağ yakımınıza biz çok yardımcı olamayız. O yüzden ben
aç karneye yakın bir antrenmanı tercih ederim. Spordan çıktınız, şimdi ne yiyeyim? Açız artık, kurt gibi açız. Aç karnında sporumuza geldik, her şey harika. İşte proteini şimdi alalım. Öğlen saatleri ise işte ton balıklı, tahıllı ya da etli herhangi bir şekilde bir salata tercih edebilirsiniz. Ya da Ceren ben akşamı hafif geçeceğim derseniz onları da net bir öğün olarak, yani böyle net bir balık, net bir et olarak tercih edebilirsiniz. Peki Ceren, sen bize günlük beslenmeni anlatır mısın? 39 yaşındayım ve her sene değişiyor. Daha doğrusu okuduğumuz şeylerden de etkileniyoruz. Kendi vücudumuza göre bakıyoruz ve çeşitleniyoruz. Bundan önceki yıllarda 3 tane öğün azar 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 kader bize ne yazar? ve ara öğünlü beslenen bir insandım. Bu yıl 2 öğüne geçtim ve ara öğünü tamamen kaldırdım. Bu sene vücudum bana dedi ki Ceren ara öğünü kes. Öğle yemeğini de kes. Ben şöyle yapmaya başlıyorum. Hemen anlatıyorum ne yapıyorum. Kalkıyorum, uyanıyorum. Limonlu bir suyumu içiyorum. Bu günlük rutinimde var. 1 saat sonra kahvemi içiyorum. Onun içinde Hindistan cevizi yağı atıyorum ve kahveye geçiyorum. Hala bu arada çalışmaya ve ders vermeye devam ediyorum. Ben de aktif olarak çalışan bir insan. Ceren evde oturuyorsun da böyle aç kalıyorsun demeyin sakın. Aç kalmak için illa hani çalışmak, evde oturmak falan böyle şeylere gerek yok. Gerçekten insan bu rutine alışıyor. 2-3 saat sonra zencefilli şat yapıyorum. Nerede olduğuma göre değişen şekilde bunlar. Güzel bir bitki çayı içebilirim. Ya da yeşil böyle sıkılmış kereviz saplı ya da maydanoz saplı güzel bir ıspanak, her şey ne varsa içinde yeşil elma olan yeşillik içiyorum. Böyle bir 5 saatimi toplamda kalkış süremden geçiriyorum. Ondan sonra kara buğday patlayla laktozsuz yoğurdumu yiyorum. Tekrar bir 5-6 saat bekliyorum. Şimdi saat 5'e çektim ama hedefim 4'e çekmek. Son öğünümü işte burada bitiriyorum. Güzel bir işte kara buğday pilavı, sebzeyle pişmiş olabilir. İşte ne bileyim herhangi bir siyah pirinç ya da sebzelerle oluşan, yanında da güzel bir protein olan son öğünümü yiyorum ve bir daha konuyu kapatıyorum. İçmek serbest. Kahve bir daha akşam tüketmiyorum ama bitki çayı bir tane demliyorum, bol bol su içiyorum. Bunları yapıyorum. 11'de de yatağa giriyorum. Bana göre tok, belki size göre aç ama erken yatmak bunun en önemli şeyi, sürdürebilmenin bence. Eğer erken yatarsanız zaten bu beslenmeyi bence sürdürebilirsiniz. Laktoz şişkinlik yapar mı? Yapar. Özellikle çoğumuzun hani böyle karnımı kapatıyor dediğimiz, hani biz sporcular biraz öyle deriz ama siz çok karın çalışırsınız ama karnınızdaki o böyle bombe hiçbir zaman geçmez ya. İşte bu tarz insanlar yüksek ihtimalle peyniri çok fazla tüketen insanlar ya da yoğurdu. Ne yapabiliriz onun yerine? Birincisi, yoğurttan kaçış var mıdır bilmiyorum. Tabii ki de market yoğurtları pek tavsiye edilmese bile evdeki o da etmiyor, tavsiye etmiyor. Evde mayalanan yoğurt ve kefir tabii ki de tüketilebilir. Çok sıkıştığınızda marketten de alabilirsiniz. Tabii ki de bazı güvenilir markalar yok değil, kesinlikle var. Ama asıl konumuz biraz daha galiba burada peynir. Peynir hayatımızdan çıkartmak çok zor olması gerek. Özellikle isli peynirin çok fazla kanserojen olduğunu bilmiyorum. Biliyor muydunuz? Ne yapabiliriz? Çok açık ve net söylüyorum. Peynir bu kadar elzem bir şey değil. Ben eskiden şey derdim. Ay kesinlikle beyaz peynir yapamam. O ne ya? Herkes nasıl yiyor? Ben zaten yumurta alerjisi olan bir kızım. Bir de benden peynir alırsanız yiyecek hiçbir şey yok gibi bakıyordum. Yok, yiyecek çok şey var. Ve çok sağlıklı şeyler var. Eski böyle mayalanmış peynirleri her zaman tercih edin. Yani o yüzden bence eskiler zamanında her şeyi mayalıyordu ve bir yerlere koyup saklıyordu. Taze olan peynirleri tüketmemeye çalışın. Eski ya da mayalanan mesela şeyleri, yoğurt gibi, kefir gibi bu tarz süt ürünlerini tüketin. Onları da lütfen azar azar tüketin. Tabii Ceren, benim bu yoğurt ve kefiri mayalayacak vaktim yok. Çok yoğun çalışıyorum bu arada. Ben de çoğu zaman öyleyim. Yok, bir şey yapmayın. Gerçekten güvenilir markalarda var. Hatta bunların bir de laktozsuz olanları var marketlerde. Bazı iyi markalar yapıyor. Ben de çoğu zaman sıkıştığım zaman oradan alıp tüketip yapıyorum. Onları kullanabilirsiniz. Bu hiç tüketmemekten çok daha iyi ya da yerine kötü şeyler tüketmekten çok daha iyi. Çok fazla evi tabii ki de tercih ederiz ama öyle korkulup kaçılacak, denilecek bir şey de değil. Marketten güvenilir bir şekilde laktozsuz olanlarını tercih ederek şişkinlik yapmasını istemiyorsanız tüketebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve sağlıklı beslenmeyi lütfen unutmayın.